Bir adam düşün, zenginlerden nefret ettiği söylenir. Ama aslında sistemi çözmüştü. Bugün milyarderlerin dünyasında yaşıyoruz. Ama onun dediği birçok şey hala tartışılıyor. Zenginler daha zengin olur, fakirler daha fakir. İşte bu adam Karl Marx. Ve belki de bugün yaşadığımız ekonomik sistemin en büyük eleştirmeni. 1818 Almanya. Marx zengin bir halde doğmadı ama eğitimliydi. Hukuk okudu, sonra felsefeye kaydı. Ama onu farklı yapan şey şuydu. Dünyayı anlamak istemedi, değiştirmek istedi. Gazeteci oldu, yazdı, eleştirdi. Ve sonuç sürgün. Paris, Brüksel ve en sonunda Londra. Hayatının büyük bir kısmı fakirlik içinde geçirdi. Ama ilginç bir şey var, parayı anlamaya çalışan adam parası olmadan yaşadı. Marx'a göre ekonomi tek bir şeye dayanır, emek. Şimdi bunu basitleştirelim. Bir tişört düşün. Bu tişört mağazada 500 liraya satılıyor. Ama bu noktaya gelene kadar neler oluyor? Pamuk toplanıyor, iplik yapılıyor, kumaşa dönüyor, kesiliyor, dikiliyor, paketleniyor. Ve tüm bir süreçte ortak tek bir şey var, insan emeği. Şimdi kritik soruya geliyoruz. Bu tişörtün değeri ne belirliyor? Marka mı, makine mi yoksa işçinin emeği mi? Marx burada çok net, değer o ürünü üretmek için harcanan emekle oluşur diyor. Buna emek değer teorisi denir. Yani bir ürün ne kadar çok emek gerektiriyorsa o kadar değerlidir. Düşün, 10 dakikada yapılan bir şeyle 10 saatte yapılan bir şey aynı olabilir mi? Marx'a göre olamaz. Şimdi daha da derine inelim. Makineyi kim yaptı? Onu da bir işçi yaptı. Fabrikayı kim kurdu? Onu da işçiler inşa etti. Yani Marx şunu söylüyor. Aslında her şeyin temelinde yine emek var. Bu bakış açısı çok radikal. Çünkü şunu ima ediyor. Zenginliğin kaynağı sermaye değil, insan emeği. Ve burası çok kritik. Eğer değeri işçi yaratıyorsa o zaman en büyük payı kim almalı? İşte Marx'ın sistemi burada sorgulamaya başlamasının sebebi bu. Çünkü gerçek hayatta olan şey işte böyle değil. Ve şimdi göreceksin asıl para nerede kırılıyor. İşçi 100 liralık değer üretiyor ama maaşı 40 lira. Peki kalan 60 lira ne oluyor? Kaybolmuyor. İşte artı değer tam olarak bu. Yani işçinin ürettiği değer ile aldığı ücret arasındaki fark. Ve bu fark sistemin içerisinde birilerine gidiyor. Kime gidiyor? Patrona. Bir düşün. İşçi sabah 9'da işe geliyor. İlk 3-4 saat kendi maaşına çalışıyor. Ama sonra çalışmaya devam ediyor. Öğleden sonra ne oluyor? Artık kendisi için değil, patron için çalışıyor. Marx bunu şöyle anlatır. İşçinin bir kısmı gerekli emek, geri kalan ise artı emektir. Ve işte o artı emek paraya dönüşüyor. Şimdi dur ve düşün. Sen günde 8 saat çalışıyorsun. Kaç saati gerçekten senin için? İşte Marx insanları rahatsız eden tarafı bu. Çünkü şunu söylüyor. Sistem sen fark etmeden senden değer çekiyor. Ve en kritik nokta şu. Bu bir hata değil. Bu sistemin çalışma şekli. Patron kötü olduğu için de değil. Sistem böyle kurulduğu için. Ve eğer doğruysa şu soru kaçınılmaz. O zaman adalet nerede? Çünkü bu sistem sadece böyle çalışmakla kalmıyor. Zamanla daha da sertleşiyor. Ve şimdi göreceksin kapitalizm neden sürekli daha fazlasını istiyor? Marx'a göre kapitalizm bir makine gibi çalışıyor. Ve bu makinenin amacı daha fazla kar elde etmek. Duygusu yok, vicdanı yok, hedefi tek, büyümek. Peki bu makine karı nasıl artırıyor? Marx için çok net 3 tane ayrım var. Birincisi işçiye daha az ödeme yapmak. En basit yolu bu olarak gözüküyor. Aynı işi yaptır ama daha düşük maaş ver. Ya da daha ucuz çalışacak birini bul. Bugün ne görüyoruz? Asgari ücret tartışmaları, bu maaşa dışarıda çalışacak bir sürü insan var söylemleri. Yani mesele şu, iş değil, maliyet. İkincisi daha uzun çalıştırmak. İkinci yol daha sinsi aslında çünkü maaşı çok fazla değiştirmiyorsun ama çalışma süresini uzatıyorsun. Mesai, hafta sonu, bir saat daha kalır mısın vesaire bu tarz şeyler. Ve fark etmeden şu oluyor aynı parayla daha fazla ürettim. Yani saat başı kazancın düşüyor. Patronun kazancı artıyor. Üçüncü yöntemde maliyetleri düşürmek. Üçüncü yol daha geniş. Her şeyi ucuzlat. Ham maddeyi ucuzalt, üretimi ucuz ülkeye taşı, vergi avantajı bul, otomasyon kullan. Bugün dev şirketlere bir bak. Üretim başka yerde, satış başka ülkede, vergi başka yerde ve sonuç kar maksimum. Şimdi dön ve bugüne bak. Uzayan mesai saatleri, geçim sıkıntısı, daha ucuza çalışan milyonlar. Ve en çarpıcı olanı şu. Marx bunu 1800'lerde gördü. Ne internet vardı, ne global şirketler, ne yapay zeka. Ama sistemin mantığını çözdü. Ve belki de en rahatsız edici soru şu. Sistem mi değişti yoksa sadece şekil mi değiştirdi? Çünkü bu makinenin bir sorunu var. Ve o sorun eninde sonunda herkese vuruyor. Şimdi gel krizlerin neden kaçınılmaz olduğunu görelim. Marx'a göre sistem içinde bir hata var. Şirketler üretir. Çünkü amaç şu daha fazla satmak, daha fazla büyümek, daha fazla kar elde etmek. Ama burada kritik bir çelişki var. Üreten kim? İşçiler. Satın alması gereken kim? Yine işçiler. Ve sorun tam da burada başlıyor. İşçiler yeterince kazanamaz. Yani üreten insan ürettiğini satın alamaz. Mağazalar dolu, depolar dolu, indirim üstüne indirim var. Ama insanlar bakıyor ve alamıyor. Ve sonra ne oluyor? Satın almayan ürünler birikiyor. Şirketler zarar etmeye başlıyor, üretimi kısıyor ve ilk yapılan şey ne? İşçi çıkartmak. Yani sistem kendi kendine vuruyor. Daha az maaş eşittir daha az harcama. Daha az harcama daha az satışa yansıyor. Daha az satış işten çıkarmalar olarak dönüyor ve bu bir döngüye giriyor. Buna ne deniyor? Kriz. Marx buna deniyor fazla üretim krizi diyor. Bugün buna ne diyoruz biz? Ekonomik kriz. Ve belki de en çarpıcı olan şu. Krizin sebebi üretimin az olması değil. Tam tersi fazla olması.
Yani sistem o kadar iyi üretir ki insanlar yetişemez. Hiç düşündün mü raflar doluyken insanlar neden fakir? Çünkü Marx'a göre problem şu. Para üretmek kolay ama dağıtmak zor. Ve bu dengesizlik sadece kriz yaratmakla kalmaz. Zamanla daha büyük bir şey yol açar. Zenginliğin tek elle toplanması. Marx'ın en tartışmalı iddiası şu. Zenginlik zamanla az sayıda kişide toplanır. Yani sistem çalıştıkça bazıları büyür, bazıları yerinde sayar, bazıları geride kalır. Ve zaman geçtikçe bu fark açılır. Bugün dünyaya bak, büyük şirketler var, milyarderler var, tekelleşmeler var. Bir zamanlar yüzlerce küçük işletmenin yaptığı işi bugün birkaç dev şirket yapıyor. Ve bu şirketler sadece büyümüyor. Rakiplerini satın alıyor, piyasayı kontrol ediyor, fiyatları belirliyor. Yani oyun değişiyor, rekabet azalıyor, güç merkezleşiyor. Aynı anda ne oluyor? Geçim derdi yaşayan milyonlar var. Ay sonunu zor getiren insanlar var. Borçla dönen hayatlar var. Şimdi çok basit bir soru. Ekonomi büyüyorsa neden herkes büyümüyor? İşte Marx burada devreye giriyor. Ve diyor ki bu bir hata değil, bu sistemin sonucu. Çünkü sermaye şöyle çalışır. Para daha fazla para üretir. Ve parası olan daha fazla yatırım yapar, daha fazla şirket alır ve daha fazla kazanır. Parası olmayan çalışmaya devam eder. Ve aradaki fark her yıl biraz daha açılır. Yani zenginlik sadece büyümez, toplanır. Ve bu noktada soru şu, tesadüf mü? Marx'a göre değil. Çünkü sistem şunu ödüllendirir, sermaye sahibi olmayı. Çalışmayı değil, sahip olmayı. Ve belki de en rahatsız edici gerçek şu, çok çalışmak, zengin olmak için yeterli değildir. Peki o zaman Marx tamamen haklı mıydı, yoksa bazı şeyleri yanlış mı gördü? Şimdi gel gerçekle yüzleşelim. Marx tamamen yanılmadı. Bazı konularda nokta atışı yaptı. Gelir eşitsizliği, zenginle fakir arasındaki fark hala büyüyor. Krizler ekonomik döngü halinde. Büyüme, balon ve çöküş. Büyük şirketlerin gücü. Bazı şirketler bazı devletlerden daha güçlü. Yani Marx şunu gördü. Sistem kusursuz değildi. Nerede yanıldı? Her şey dediği gibi gitmedi. Kapitalizm çökmedi. Aksine kendini sürekli yeniledi. Krize girdi, toparlandı. Eleştirildi, adapte oldu. İşçi sınıfı devrim yapmadı. Marx'a göre bir noktada sistem patlayacaktı ama ne oldu? İnsanlar sistemi yıkmak yerine içinde yaşamayı seçti. Çünkü sistemde boş durmadı. İşte maaşlar arttı belli dönemlerde, sosyal haklar geldi, orta sınıf oluştu. Yani sistem kendini yumuşattı. Yani Marx %100 doğru değildi ama tamamen yanlış da değildi. Belki de en doğru cümle şu. Marx sistemi anlamak için bir uyarıydı. Onu görmezden gelmek, aynı hataları tekrar etmek demek. Bugün hala şu sorular geçerli. Çalışan mı kazanıyor yoksa sahip olan mı? Sistem adil mi yoksa sadece verimli mi? Ve en önemlisi sen bu sistemin neresindesin? Şimdi yorumlara yaz. Marx haklı mıydı yoksa bu sistem olması gereken mi? Çünkü bu sorunun cevabı sadece ekonomi değil, senin hayatını da belirliyor. Ve bugün cebindeki paraya bak ve kendine şunu sor. Ben gerçekten değerimi karşına alıyor muyum? Çünkü Marx'a göre sistem sana bunu sorgulatmayacak şekilde kurulu. Ve belki de en tehlikeli şey insanların bunu fark etmemesi. Eğer Marx bugün yaşasaydı muhtemelen sana şunu derdi. Sorun para değil, sorun paranın kime çalıştığı. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.